Tüm istediğimiz bu değil mi? Bir parça huzur ya. Neyse ki huzur kendi elimizde. Peki bu içsel huzuru sağlayabilmek için neleri yapsak daha iyi olur? En azından 3 tanesini bu videoda konu edindik. Başlayalım. Senin de biraz sonra söyleyeceğim türden cümleleri kurduğun oluyor mu? Bir dikkat et bakalım. Mesela, ya aslında ben çok iyi yerlere gelirdim de torpilim yoktu ya benim ondan dolayı. Ya da ne bileyim, ya ben çok başarılı olurdum da yöneticimde iş yoktu benim ya. Yöneticim yüzünden. Gerçekten. Ya da ya bu kapalı hava çok moralimi bozuyor ya. Vallahi çok moralsizim. Hep hava yüzünden. Ya da ya bu kayınvalidem beni sinir ediyor ya. Gerçekten yani hayattan bezdim ya. Hep kayınvalidem yüzünden. Bu cümlelerin ortak özelliği ne? Şöyle bir düşünelim. Bu cümlelere eğer bakarsanız bu cümlelerin ortak özelliği her birinde yaşanılan duygunun ya da başımıza gelen olayın sorumluluğunu hep kendimiz dışındaki faktörlere yüklememiz. Yani benim yaşadığım duygunun ya da başıma gelen olayın sorumlusu ya dışsal faktörler, dış güçler ya da bir başkası. Yani ben değil ama bir başkası. Yani parmak hep orada, bende değil. Yaşadığım olayların sorumluluğunu dışsal faktörlere yüklediğim zaman bir süre sonra hayatımın kontrolünün kendi elimde olmadığına inanmaya başlarım ve bunun sonucunda da öğrenilmiş çaresizlik, stres yaşamaya başlarım. Ve bir süre sonra hayatta kurban rolü oynarım. Yani ben ne yapabilirim ki? Koşullar böyleydi demeye başlarım. Şimdi diyeceksiniz ki ya hırsızın hiç mi suçu yok? O zaman ben de size şu bizim kontrol alanı ve kontrol dışı alan hikayemizden bahsedeyim. Bakın yaşamda bazı unsurları değiştirmek bizim elimizdedir. Mesela saçımın rengi. Mesela seçtiğim arkadaşlarım. Mesela eğitim seviyem. Eğer beğenmiyorsam, eğer yetersiz buluyorsam, eğer memnun değilsem değiştirebilirim. Değiştirmek benim elimdedir. Mesela davranışlarım. Mesela tercihlerim. Mesela iletişim biçimim, düşünme biçimim, bakış açım. Bunların her birini değiştirmek benim elimdedir. Ve ben eğer çabalarsam bunlarla ilgili kendi hayatımda değişiklikler yapabilirim. İşte tüm bu unsurların olduğu alana kontrol alanı diyoruz. Kontrol alanındaki unsurlar benim değiştirebildiğim unsurlar demiştik. Bir de ne yaparsam yapayım değiştiremeyeceğim. Belki oradaki unsurlardan etkilendiğim, belki bir miktar etkileyebileceğim, ancak direkt olarak değiştirmenin benim elimde olmadığı bazı unsurlar var bir de hayatta. Değiştiremeyeceklerim. Mesela nedir bunlar? Hava durumu. Hava durumunu değiştirebiliyor muyum? Şimdilik hayır. Hava durumunun dışında trafik, kalabalık. Mesela dünya çapındaki krizler, savaşlar, ekonomi. Belki çok üst düzey yönetimin aldığı bazı kararlar. Başkalarının karakteri mesela. Başkalarının karakterini değiştirebilir miyim? Hayır. Başkalarının söyledikleri, başkalarının yapıp ettikleri, başkalarının tercihleri. Ayşe bunu yapmış, Mehmet şunu söylemiş. Tüm bunlar benim kontrol dışı alanımdaki unsurlardır. İşte bazı insanlar hayatta hep daha çok enerjilerini kendi kontrol alanlarına yöneltirler. Yani değiştirebilecekleri unsurlarla ilgilenirler. Onlarla ilgili konuşurlar, onlarla ilgili çalışırlar ve çabalarlar. Bu insanların genel olarak hayat enerjileri daha yüksektir, içsel huzurları daha çok yerindedir. Bazı insanlarsa dikkatlerini, enerjilerini, odaklarını hep kontrol dışı alana verirler. Hep değiştirmeye çalışırlar, çabalarlar ve bir bakarlar ki hiçbir şey yapamıyorlar. Sonucunda da değiştiremediklerini gördükçe bu sefer çaresizlik ve stres yaşamaya başlıyorlar. Peki şöyle bir günlük yaşamda insanlara baktığınız zaman çoğunun daha çok hangi alana odaklı olduğunu söylersiniz? Kontrol dışı alan, yani değiştiremeyecekleri unsurları mı? Yoksa kendi değiştirebilecekleri kendileriyle ilgili alana mı odaklılar? Maalesef çoğumuz enerjimizi, dikkatimizi hep kontrol dışı alana veriyoruz. İş kendi kontrol alanımızla ilgili bir şey yapmaya geldiğinde ise yok.
bunu yapmıyoruz. Halbuki bu bize zararlı. Peki zararlı olmasına rağmen neden hep odağımız kontrol dışı alanda? Çünkü bu kolay olanı da ondan. Çünkü bunun için herhangi bir çaba harcamaya gerek yok. Sadece şikayet ediyorsun. Hani sadece şikayet edip hiçbir şey yapmayan insanlar vardır ya, onlar genellikle kontrol dışı alandadır. Halbuki kendi kontrol alanlarına yönelseler, o şikayet ettikleri şeylerle ilgili kendi kontrol alanlarında bazı değişiklikler yapsalar, görecekler ki şikayet ettikleri o kontrol dışı alanı da etkilemeye başlıyorlar. Fakat bunu yapmıyoruz, işimize gelmiyor. İşte içsel huzur için kontrol alanı ve kontrol dışı alanın farkında olmak, değiştirebileceğin alanlarla ilgili harekete geçmek, değiştiremeyeceklerini ise kabul etmek gerekiyor. Aksi takdirde içsel huzuru yaşamamız zor. Bu arada kendi kontrol alanınla ilgili harekete geçtiğinde aslında bir de bakacaksın ki kontrol dışı alanı da etkilemeye başlıyorsun. Mesela bununla ilgili ilham veren başarı hikayeleri oynatma listemde zor koşullar altında olmalarına rağmen kontrol dışı alanı etkilemeyi başarmış ve kendi kontrol alanlarına yönelip başarıyı sağlamış insanların hikayelerini bulabilirsin. Mesela bazen trafikte giderken ben de bazı kaba insanları gördüğümde kendi kendime söylenmeye başlıyorum. Fakat sonra diyorum ki, Özlem, kontrol dışı alandasın. Geri dön, geri dön, çık o alandan. Evet, böyle kontrol dışı alana girdiğinizde, yani başkalarının yapıp ettikleri, başkalarının söyledikleri, elimizde olmayan bir takım unsurlarla ilgili şeyler aklınıza geldiğinde fark edin ve kendi davranışlarınızı, kendi dikkatinizi, kendi enerjinizi yönetin. İçsel huzur için ikinci önerim sadeleş. Sadeleşmekten kastım ne? Şu anda her şeyden çok fazla var. Çok fazla eşya, çok fazla insan, çok fazla laf, çok fazla fotoğraf, çok fazla YouTuber. İşte bu gereksiz insanları, gereksiz eşyaları, gereksiz giysileri, kıyafetleri, hayatındaki gereksiz söylemleri dışarıya çıkardığında, bunları azaltmaya başladığında, yani minimalize ettiğinde, daha minimalist bir yaşama geçtiğinde bir süre sonra göreceksin ki içsel huzurun daha fazla artmaya başlıyor. Çünkü sahip olduğumuz şeylerin sayısı arttıkça bir süre sonra onlar bize sahip olmaya başlıyor. Ve biz onları düşünmekten, onları korumaya çalışmaktan artık kendimize vakit bulamıyoruz. O yüzden sadeleşmek huzurdur. Gerçekten bunu yaptığında bir süre sonra göreceksin ki aslında az çoktur. Üçüncü içsel huzur önerim. Yavaşla. Sakin, yavaş. Şu an yaptığımız şey ne? Bunun tam tersi. Hız çağındayız. Her şey çok hızlı olsun istiyoruz. Her şey çabuk olsun istiyoruz. Çabuk pişsin, çabuk yensin. Siparişim çabuk gelsin. Çabuk yükleyebileyim. Çabuk ulaşayım istediklerime. Beklemeye sabrımız yok. Hatta videoları izlerken ×1,5, ×2, ×3 izleyenler var yahu. Çalıştığımız yerlerde de bizden hızlı olmamız isteniyor. Çabuk ol ve aynı anda birden fazla iş yap. İstanbul'a 20 yıl önce ilk geldiğimde neden bütün insanlar koşuyor diyordum. Sonra bir baktım ben de bu koşan insanlardan biri olmuşum. Hatta önümde eğer birisi yavaş yürüyorsa arkada söylenen bir tip olmaya başlamıştım. Tüm bu hızlı yaşamın içerisinde ruhlarımız bize yetişemiyor. Farkındalığımız düşmeye başlıyor. Evet, hız farkındalığı düşürür. Hayatla ilgili farkındalığımız, kendimizle ilgili farkındalığımız düşmeye başlıyor. Şöyle düşünün. Yani arabayla bir yoldan giderken ya da yürüyerek bir yoldan giderken çok hızlı bir biçimde geçtiğinizde yolun çevresindeki güzelliklerin farkına varamazsınız. Ancak yavaş yavaş yürüdüğünüzde etraftaki şeylerin farkına varmaya başlarsınız. Yaşam da böyle aslında. Hızlandıkça farkındalığımız düşmeye başlıyor. Hani bir yerli hikayesi vardır ya. Bir grup arkeolog Meksika'daki İnka tapınaklarına gitmek için bir grup yerliyle anlaşıyor. Yerliler bu arkeologlara rehberlik yapacaklar ve onlar da İnka tapınağına gidecekler. Yola çıkıyorlar. Acelemiz var diyor arkeologlar. O yüzden hızlı hızlı yürüyelim. Rehberler tamam diyorlar. Bir süre hızlı bir şekilde yürüyorlar ve yolu yarılıyorlar. Ancak yolun yarısında birdenbire yerli rehber grup olduğu yere oturuyor ve saatlerce beklemeye başlıyor. Arkeologlar şaşkın. Onlar da oturuyorlar ve bekliyorlar.
Bir süre sonra tekrar yerliler ayağa kalkıyor ve yürümeye devam ediyorlar. İnka tapınağına varıyorlar. Arkeologlar gerekli incelemeleri yapıyorlar. Fakat bunu yaparken arkeologlardan bir tanesi yaşlı rehbere soruyor. Ya iyi de diyor, biz buraya gelirken neden birdenbire durduk ve saatlerce boş yere bekledik? Yaşlı rehber çok güzel bir cevap veriyor. O kadar hızlı yürüdük ki ruhlarımız bize yetişemedi. Oturduk ve ruhlarımızın bedenlerimize yetişmesini bekledik. Bu hız bize ne yapıyor biliyor musunuz? Sadece farkındalığımızı düşürmekle kalmıyor. Aynı zamanda anda kalabilme, yani duygularımla, düşüncelerimle, şimdi ve burada olmayla ilgili yeteneklerime de zarar verdiği için bir süre sonra içsel huzurumu çalmaya başlıyor. Bir süre sonra depresyon, kaygı, anlamsızlık gibi duygular oluşmaya başlıyor kişide. Hızlı olabilmek için o kadar çok uğraşıyoruz ki bakın aynı anda mesela bir sürü şey yapmaya çalışıyoruz ve bu bir alışkanlığa dönüşmüş durumda. Yani artık boş vakitlerimizde de aynı anda birden fazla iş yapıyoruz. Mesela yemek yerken bir taraftan video izliyorum. Telefonla konuşurken bir taraftan maillerime bakıyorum gibi. Aynı anda birden fazla iş yapmak maalesef dikkati ve farkındalığı bozuyor. İşte tam da bu yüzden biraz yavaşlamamız gerekiyor. Yani içsel huzur için hayatını biraz yavaşlat. Peki ama bunu nasıl yapabilirim diyorsan, mesela işe önce aynı anda birden fazla iş yapmamakla başlayabilirsin. İnan bana sana iyi gelecek. Zamanla anda kalma becerilerinin güçlendiğini göreceksin. Mesela ne bileyim servisten indin, işe doğru yürüyorsun. O arada yürürken telefonuna bakma mesela. Sadece yürü. Yürürken çevreni incele, etrafa bak. Ne bileyim yürürken ayağının altındaki toprağın verdiği hissi tanımlamaya çalış. Sanki ilk defa görüyormuşsun gibi etrafı incele. Eminim daha önce farkına varmadığın bir sürü detayın farkına varacaksın. Daha da önemlisi, anda olabilme ile ilgili, zihnini şimdi ve burada tutabilme ile ilgili becerilerini güçlendireceksin ki bu da içsel huzurunu pozitif olarak etkileyecek. Evet, içsel huzurumuzu arttırabilmek için yapabileceğimiz tabii ki bir sürü şey var. Ben burada sadece 3 tanesinden bahsettim. Bunun dışında başka neler yapabilirim diye merak ediyorsan kanalımdaki videoları incelemeni öneririm. Özellikle stres için yapmaman gereken 5 şey videomu şiddetle tavsiye ederim. Kişisel gelişim ve psikoloji ile ilgili konular dikkatini çekiyorsa eğer bu kanala abone olmanı öneririm. Zira her hafta 2 yeni videoyla sizlerle birlikteyiz.